50 yaşında lisede kimya öğretmenliği yapan Walter White, evini geçindirebilmek için bir oto yıkamacıda ek iş yapmaktadır. Mütevazı bir yaşam süren White'ın ucuz bir evi, ucuz bir arabası, sıradan bir hayatı vardır. Bir gün ileri derecede akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Artık kalan ömrünün süresini tahmin etmektedir. Kalan ömrünü nasıl yaşayacağını düşünerek vakit kaybetmek yerine öldükten sonra karısının ve engelli oğlunun düzgün bir hayat yaşayabilmesi için bir çözüm yolu aramaya başlar. Tek kullanabileceği zekası ve kimya bilgisidir. Sokak aralarında uyuşturucu satan eski öğrencisi Jesse Pinkman'dan yardım ister. Walter White kısa süre içinde inanılmaz bir değişim gösterecek ve olaylar hiç de planladığı gibi gitmeyecektir. Ve biz de sizlere bu videoda Breaking Bad dizisi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Videonun bazı yerlerinde diziyi bitirmeyenler için ufak spoilerlar olabilir. Uyarımızı da yaptığımıza göre şimdi videoya geçebiliriz. Vince Gilligan 2005 yılında Breaking Bad projesini pek çok kanala sunmuş. HBO, TNT, Showtime gibi kanallar projeyi değerlendirip reddetmiş. FX kanalı devreye girmiş ve pilot bölüm için hazırlıklara başlamış. Ancak daha sonra Breaking Bad'den vazgeçip onun yerine daha fazla kadın izleyici getireceğine inandıkları 4 dizisine onay verdiler. Yıllar sonra projeyi hayata geçiren AMC kanalı oldu. Vince Gilligan herhangi bir anlaşma olmadan kendi inisiyatifiyle The X-Files için bir bölüm yazıp dizinin yapımcılarına gönderince dizinin senarist ekibine dahil edildi. Kariyeri böyle başlayan Vince Gilligan, Bryan Cranston ile de böyle tanıştı. The X-Files'ın Drive adlı bölümünde rol alan Cranston'ın performansı bölümü yazan Gilligan'ı öyle etkilemişti ki yıllar sonra Walter White rolü için yine Cranston'la çalışmak istemiş. AMC yöneticilerini Cranston konusunda ikna etmek için de onlara bu bölümü izletmiş. Dizi hazırlanırken kanal yönetimi Walter White karakteri için Bryan Cranston'a pek sıcak bakmıyordu. O dönemde daha çok Malcolm in the Middle dizisiyle tanınan Cranston, komedi dizilerindeki rolleriyle bilindiği için karaktere uygun olmayacağı düşünülüyordu. Walter White için düşünülen isimlerse Matthew Broderick ve John Cusack'ti. Ancak sonunda Vince Gilligan'ın istediği oldu ve Bryan Cranston ile anlaşıldı. Dizinin önce Kaliforniya'da çekilmesi istenmiş. Ancak burada maliyet ve vergi çok fazla olacağı için daha sonra bizim rüya şehrimizde karar kılınmış. Albuquerque'de çekimlere başlanan set için daha uygun bir yer düşünemezdik bile. Dizinin jeneriğinde gözüken karbon 10, hidrojen 15, azot formülü, metanfetaminin formülü. 149.24 de molekül ağırlığıdır. Jesse Pinkman aslında ilk sezonun sonunu bile göremeyecek bir yan karakter olarak yazılmıştı. Birinci sezon ilk yazıldığında karakter 9. bölümde ölüyordu. Walter da Jesse'yi öldüren uyuşturucu satıcısını kaçırıp evinin bodrumunda işkence ederek şeytani tarafını daha ilk sezon finalinde açık ediyordu. Ancak Hollywood'da meşhur senarist grevi başladı ve dizinin ilk sezonu kısa kesildi. İlk sezonun sadece 7 bölüm olmasının nedeni de aslında bu. İkinci sezona geçmeden önce verilen arada senaryolar üzerinde yeniden çalışma şansı yakalayan Gilligan, Aaron Paul'un Jesse Pinkman yorumundan etkilendiği için karakteri öldürmemeye karar verdi. Gus Fring karakteri de ilk başta çok daha az bölümde görünecek şekilde yazılmıştı. Karakterin 3 ya da 4 bölümde yer alması planlanıyordu. Dizinin asıl kötü karakterinin ise Hector Salamanca olması planlanıyordu. Ancak Giancarlo Esposito'nun hayat verdiği Gus Fring zamanla ön plana çıktı ve dizinin asıl kötüsü olarak Hector'un yerini almıştır. Dizi doğrudan bir olaydan esinlenmemiş olsa da gerçek hayatta bazı paralellikler taşıyor. 2008 yılında dizi başlamadan önce Alabama'da Walter White adlı bir met üreticisi için yakalama emri çıkartıldı ve resminin olduğu afişler şehre asıldı. Walter White dizideki gibi bir kimya öğretmeni değildi ama bu işe en başta ailesini geçindirebilmek için girmişti. Walter White, Vice'a verdiği röportajda 10 yıl boyunca Alabama'daki en iyi meti ben yaptım diyerek dizideki karşılığı gibi ürünüyle övünmüştür. Dizinin yayınlanmasından sonra Walter White karakterine özenerek met üretme işine giren bazı öğretmenler oldu. Bir fen öğretmeni okulda öğrencilere kendi ürettiği meti satarken yakalanırken ölümcül kansere yakalanan bir öğretmenin de evinde met üretmeye başladığı ortaya çıktı.
74 yaşındaki matematik öğretmeni Irina Kirsty ise evini tam anlamıyla bir math laboratuvarına çevirmişti. Ayrıca Breaking Bad'in başlamasının ardından daha popüler olduğu için Amerika'nın dört bir yanında mavi met üretilmeye başlandı. Öte yandan 2008'den sonra met satışlarında yaşanan artışın da dizi ile bağlantısı olduğu düşünülüyor. Dizide Walter White'ın oğlu Walter Jr. karakterini canlandıran R.J. Mead de karakteri gibi serebral palsi hastalığından muzdarip. Bu yüzden karakterinin ihtiyaç duyduğu koltuk değneklerini nasıl kullanacağını öğrenmesi ve konuşmasını biraz daha ağırlaştırması gerekmiş. Walt'ın Jesse'nin kız arkadaşı Jane'in kendi kusmuğunun içerisinde boğulmasına izin verdiği bölümün çekimlerinin ardından Bryan Cranston ağlamış. Sinek kovalama bölümü olarak bilinen 3. sezonun 10. bölümü bütçe sıkıntısı nedeniyle çekilmiştir. Walter White'ın suç dünyasında kullandığı Heisenberg mahlası Nobel ödüllü fizikçi Werner Heisenberg'ten geliyor. Saul Goodman karakterini canlandıran Bob Odenkirk karakteri oynarken Hollywood menajerlerinden esinlendiğini açıklamıştır. Gus Fring'in yarısı olmayan yüzünü yaratmak dizi ekibini bir hayli zorlamış. Bu sahneyi çekebilmek için bir diğer AMC dizisi olan The Walking Dead'in görsel efekt ve makyaj ekibinden yardım almaları gerekmiş. Dizinin tamamını 2 haftada izleyen usta oyuncu Anthony Hopkins, Bryan Cranston'a övgü dolu bir mektup yolladı. Ve hem onu hem de diğer oyuncuları inanılmaz oyunculukları için kutladı. Yapım ekibinden de övgüyle söz eden Anthony Hopkins, diziyi muhteşem bir Shakespeare ya da Yunan trajedisine benzetti. Walter White karakterinin çatıya pizza attığı o sahnede şansa bakın ki tek seferde pizza o çatıda kalıyor ve hiç tekrarsız, olaysız dağılıyorlar. Aaron Paul hayatında hiç oyunculuk dersi almamıştır. Bryan Cranston dizinin son günlerinde hatıra olarak dövme yaptırmış. Breaking Bad herkesin hayatına dokunan bir dizi olmayı başardığı için aramızda belki bu dövmeye sahip başka insanlar da vardır. Bogdan karakterini canlandıran Mario Stan kimya doktorasına sahiptir ve bu dizide yer alarak oyunculuk kariyerine bir başlangıç yapmıştır. Walter White'ın biricik oğlu Walter Jr. onun karanlık dünyasındaki dostu, Matt partneri Jesse ile hiç karşılaşmamıştır. Aynı zamanda Walter Jr. Jesse ile tanışmayan baş karakterler içindeki tek kişi olma özelliğini de taşıyordur. Felina isimli final bölümü bize bir şey anlatmak istiyordu. Çünkü Breaking Bad aleminde hiçbir şey tesadüf değildir. Demir kanı, lityum meti, sodyum ise gözyaşını temsil ediyordu. Ayrıca bu kelime final kelimesinin kökenini oluşturuyordu. Dizinin son sezon DVD'sinde alternatif bir son da bulunuyordu. Şaka niyetine hazırlanan bu alternatif sonda Malcolm in the Middle dizisindeki Hall karakterini canlandıran Bryan Cranston, Hall olarak bir kabustan uyanıp Breaking Bad'de yaşananların tamamının bir rüya olduğunu fark ediyor. Bu alternatif final aynı zamanda 1982 yapımı Newhart dizisinin finaline de bir saygı duruşudur. Dizi toplamda 62 bölüm sürüyor. Periyodik tablodaki 62. element samaryum elementidir. Samaryum ise kanser hastalarını tedavi etmekte kullanılmaktadır. Dizinin IMDb'ye göre en iyi bölümü 9.9 puanla 4. sezon 13. bölümü, 5. sezon 14. bölümü ve 5. sezon 16. bölümü yani dizinin final bölümüdür. En kötü bölümü ise 7.9 puanla 3. sezon 10. bölümüdür.